You have to make sure it just goes inside and do not get sticky outside. Dışına taşmamasına dikkat edin. Now I'm going to flatten the top. Şimdi üstünü düzleyeceğim. Spatula kullanıyorum. See the fill up to the top. Tepesine kadar doldurduk. Do not play too much around. That goes over. Çok fazla uğraşmayın. İleri geri gitmeyin. Tek seferde çekmeye çalışın. Now another important step is now I have to clean the ring. Başka önemli bir adım ise şimdi kenarını temizlemem lazım kalıbın. Good. The soup is already ready to go in the oven. Sütler hazır şimdi. Push them a little bit inside. Kenarları alalım biraz. Done already. Over 200. 200 derece ve fan en düşük ayarda. Give 30 minutes. 13 dakika Around veriyorum. 30 to 40 minutes until they are baked. 13-14 dakikada pişiyorlar. Good. I told you already about pastry in the school. We have no time. I cannot do anything. I'll just leave it to the oven to finish my job. If I done a good job, they're coming up. If I done not a good job, they're going to go all over. If I done a bad job, they're going to be just flat. Şimdi fırına attık. Yapacak başka bir şey kalmadı geriye. Eğer işimi iyi yaptıysam eğer güzelce kabaracaklar. Ama kötü bir iş çıktıysa da dümdüz kalacaklar. Maybe we can use the time now if you have any questions. Eğer sorunuz varsa bu süre içinde bunları cevaplayabiliriz. We have some questions. Soru var mı acaba? I'm happy to answer, or we as a team that we can answer you. Ekip olarak cevaplamaktan memnuniyet duyarız. Obviously, again, if you want to do this, you can do only pastry, the 3 courses for the diploma. Tabii diploma için 3 kuru tamamlamanız gerekiyor pastacılıkta. Or you can do both kitchen and pastry for the grand diploma. Ya da grand diplom için hem mutfak hem de pastacılığı tamamlayabilirsiniz.
We have a question. Is the oven 200 degrees and is it without fan? It's without, I cannot switch off the fan on this oven, but if you're at home, you can do it without the fan. It's 200 degrees. Bir sorumuz geldi. Fırın sıcaklığı 200 derece. Fırın ayarı fansız mı diye. Şu an maalesef bu fırında fanı kapatamıyoruz ama en düşük ayarda ve 200 derecede. Evde de öyle yapabilirsiniz. If you're using the fan, then most probably the souffle will turn away. Fan kullanırsanız eğer sufle biraz kayabilir çünkü. You will see my souffle goes slightly on one way. Sufle hafifçe bir yöne doğru kayacaktır, göreceksiniz. And you might put this in 200 top and low heats. If you can regulate the heat, I cannot because it's with the fan circulated. You put them in the middle in, and whenever you put them in, just don't open any more door. Fırını alt ve üst ayar çalışacak şekilde eğer kontrollü bir şekilde gidebilirsiniz, o ayarda yapabilirsiniz. Burada kapatamadığınız için içinde ısı dönüyor çünkü. Souffles are quite sensitive against the airflow or air circulation. Hava akışı yani hava sirkülasyonuna karşı çok hassas sufle aslında. That's why actually souffle I would not do in a banquet where you might have to run from the kitchen out to somewhere to under the corridors to serve. The most probably the result is not there. Bir bankette yapmak için çok uygun olmayacaktır. Koridorda koştururken sonuç çok olumlu çıkmayacaktır. And we say in the kitchen usually the guest waits for the souffle. Mutfakta genelde misafir sufle için bekler deriz hep. And not that the souffle waits for the guest. Yani sufle misafiri beklemez. So you have 8 minutes to go. 8 dakikamız daha var. You can see already coming up. I don't know, most probably cannot see with the camera. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu an kabardığını görebiliyorum ben. Is any other question or something not clear in the preparation, something not? Soru var mı acaba ya da net olmayan bir şey var mı hazırlık aşamasında? Actually, we do a souffle in the intermediate cuisine. We do a souffle there, and in intermediate pastry, I guess. I'm not sure, but I think it is like that. Orta seviye mutfak ve orta seviye pastacılık derslerinde sufleyi işliyoruz. I cannot see that much of Eric done it, or quick on the other side of the stove. I cannot do this. It needs the time to react. Maalesef hızlandıramıyorum bu süreci ya da ocağa alıp daha fazla ateşte pişiremiyorum. Kendi halinde pişmesi gerekiyor çünkü. Maybe not a good information. When we do the souffle, what's going to happen when we do it? You maybe remember I did first my pastry cream. Sufle yaparken birkaç bilgi vereyim en azından. Pastacı kremasını yapmıştık hatırlarsınız en başta. So there I did the basic structure. Orada temel yapısını oluşturduk. Because I thickened the milk with the egg yolks and the flour. Sütü, yumurta sarısı ve unla kıvama bağladım. So if I just leave it like this and put this in the oven, nothing would happen. O şekilde fırına atsaydık hiçbir şey gerçekleşmezdi. Because this is already cooked. Bu çünkü zaten pişmiş bir ürün. Then I add more egg yolks. Daha fazla yumurta sarısı ekliyorum. And the starch. Ve nişasta ile birlikte. This was not cooked. O zaman pişmemişti o. This I'm going to cook now. Onları şimdi pişiriyoruz. This gives me the stability whenever it's cooked, it holds up. O piştiği zaman yukarıda durmasını sağlıyor aslında. And with the egg whites,
what's going to happen with the egg whites? Yumurta beyazında ne gerçekleşiyor peki? That is mostly what we have to water in. İçi zaten sudan oluşuyor çoğunlukla. The water develops steam. Su buhar oluşturuyor. Steam needs much more space in the product, so it expands. Buharın ürünün içinde biraz daha fazla yer kaplama ihtiyacı duyuyor ve genişliyor bu sırada. Then I expanding it, and then the starch and the yolk starts to fix it. O genişlerken yumurta sarısı ve nişasta onun sabitlenmesini sağlıyor. Obviously, it will collapse slightly because it will start to produce a vacuum inside when it cools down. Tabii fırından çıktıktan sonra biraz daha hafifçe bir çökme gerçekleşiyor. Bir vakum efekti oluşuyor içerideki soğumadan dolayı. So this actually the reason why we do 2 times or respectively 3 times living agents inside. İçine bu nedenle yani 2 ya da 3 seferde ayrı kabartma elemanları ekliyoruz. We have a question, Chef. Yes. One of our guests is asking, where are you from, Chef? I'm from Switzerland. Ben İsviçreliyim, dedi şefimiz. Nerelisiniz sorusuna cevaben. Another question. Is there any food that you can't forget the taste of in the world? Any food I cannot. You can't forget about it, like any food that you can never forget. But put this way, there's a lot of different foods, different tastes. Yani farklı yemekler, farklı lezzetler var tabii dünyada. I think it's most important is when you go to these countries, different countries, that you get the original taste. Farklı ülkelere gittiğiniz zaman oranın orijinal tatlarını tatmak önemli olan aslında. I mean, I can give you some samples what I experienced in Turkey. Türkiye'de deneyimlediğim bazı örneklerden bahsedebilirim. I came around 30 years ago to Turkey. 30 yıl önce geldim Türkiye'ye. So I was thinking I can bring over the Swiss food here and the Turkish will like it. Hani İsviçre mutfağını buraya getirip hani Türklerin bunu beğenmesini sağlamak istiyordum. But it's very difficult to find different potatoes here. The potatoes are different flavor, different taste than my potato in Switzerland. Ama burada patateslerin tadı çok farklı mesela İsviçre'deki patateslere kıyasla. This is of the condition of the country, its condition of the earth growing, the water content. There is so many factors that grows this. Bu ülkeden ülkeye göre değişebiliyor tabii, çok fazla unsur var. Oranın havası, suyu, yetiştiği toprak, bunlar hep önemli unsurlar. The same is actually with the cream. It's a milk product. Krema da aynı şekilde bir süt ürünü. It has as well complete different flavors here, different tastes, and it's not as good as you get in Switzerland. Ama hani buradaki epey farklı oluyor. İsviçre'dekiyle aynı değil tadı. But this, I mean, if you've been in Switzerland, you see Switzerland all over is green, the green grass, fresh grass. If you go here to Turkey, you go Anatolia, if you go down to the south, the grass is more brownish than green. This has to do with the rain, of the quality, what you can grow here. Burada tabii yani toprak biraz daha hani kahverengi. İsviçre'de her yer yemyeşil olduğu için ürünün yetişme tarzı ve kalitesi farklı olabiliyor. I do believe this is nothing wrong. We do not have olives in Switzerland. Yani yanlış bir durum yok tabii. İsviçre'de de mesela zeytin yok. We do not have the melons in Switzerland, so we have to import this, the melon. Karpuz kavun. We don't have in Switzerland. Hani karpuz da yok mesela, o yüzden onu ithal etmek durumunda kalıyoruz İsviçre'ye. So therefore, I believe each country has a specific food items what they grow in according to the condition. Her ülkenin durumlarına göre farklı ürünleri olabiliyor o yüzden. We have another question. Is the
butter's salt content matter? Like, does it matter if it's salty or not? It depends what you want to do. Yani bir sorumuz geldi. Kullanılan tereyağın tuzlu ya da tuzsuz olmasının bir önemi var mı diye. Ne yapacağınıza bağlı dedi şefimiz. I'll just give a minute more. Bir dakika daha veriyorum. If you use the butter in pastry, that is my most probably matter. If you use the salted butter in kitchen, then it can balance. Pastacılıkta mesela tereyağı kullanıyorsanız tuzlu olup olmamasının bir önemi oluyor tabii ki. Ama aşçılıkta yani mutfakta kullanırsanız onu dengeleyebilirsiniz bir şekilde. I can see my souffle. The brand is more or less double up. Sufle 2 katına çıkmış neredeyse. What I told you initially, the mic is slightly one way. This is at the fan. Dediğim gibi fan biraz da olsa açık olduğu için bir yöne doğru kaydı. I can do not that much. Just going to dust on some icing sugar. Pudra şekerini serpiyorum üstüne. It is important that you have a nice color at top. Üstünün güzelce renk alması önemli. It should be yellowish, maybe slightly golden. Ve kenarı biraz daha sarımtırak, hafif altın rengine doğru olabilir. Obviously, I can serve the sauce on the side, the vanilla sauce, framboise sauce. This may be more an orange sauce. Tabii yanında bir vanilyalı sos, ahududulu sosla da servis edebiliriz. Buna portakallı bir sos da yakışabilirdi mesela. If I don't cut them in, unfortunately you cannot taste it. Tabii maalesef tadına bakamıyorsunuz ama you're going to see inside it's baked. Kestiğim zaman içinin piştiğini görüyoruz. But it's still moelleux. Ama hala hacimli. Moelleux is actually the French name for soft. It's still not completely hard like a cake, sponge cake. Yani kek gibi sert değil hala, hafif nemli içi. This is what I told you at the beginning, the difference between Turkish souffle, what is a vulcano, it will run out. This actually has to be baked inside, but still moelleux. Ama işte içinin pişme derecesi Türk süflelerinde de bahsettiğim gibi volkanik kek gibi olmayacak. İçinde pişmesi gerekiyor. Yani daha moelleux oluyor. Now you can see we just have 2-3 minutes out, it starts to go down. 2-3 dakika sonra fırından çıktıktan sonra biraz çökmeye başlıyor tabii. What I explained to you, it gives inside the vacuum. This is very difficult to go over it. You might have to have different balance of the starch. Cake cooking, but if you put in too much starch, then it will go up. So it has to be balanced. Tabii dediğim gibi bu biraz hani hacmiyle de alakalı. İçine fazla nişasta da koyulabilir. O denge kurulabilir bir şekilde. Ama o zaman da biraz fazla kabarabilir. Bu dengeyi sağlamak lazım. Okay, that's all from my side. If you have any question, please contact, please ask. Başka sorunuz varsa alabiliriz. Chef, one of our guests asked that about the butter question. He asked about the butter that you used to brush in the ramekins. Does it matter if it's salty or not? I would prefer not salted. I know in a lot of countries you're having only the salted butter. You might use it, but you have to be careful. Sufle kaplarını yağlamak için kullanılan tereyağından bahsetmiştim dedi misafirimiz. Şefe sorduğumuzda da tuzsuz bir tereyağını tercih ederim diyor kendisi. Ama bazı ülkelerde de sadece tuzlu tereyağı kullanıldığı için yapacak bir şey olmayabilir o durumda. I mean, most of the pastry chefs
including myself, I add always a little bit salt. That means just something like this into the sweets. So the salt is actually enhance the sweetness in the desserts. Ben ve hani pastacı şeflere dahil olmak üzere tatlılara hep birazcık tuz eklemeyi tercih ediyoruz. O tatlı tadının vurgulanmasını sağlıyor tatlılarda. But just don't be so generous like in the kitchen, but all over like this. Ama tabii mutfakta olduğu gibi hani bolca koymuyoruz. Çok ufak bir tutam yani koyuyoruz sadece. Chef, we have another question. What can you suggest us from the experiences that you gained in kitchen? Like, if this would happen, that would be great. Kind of advices. What kind of advices can you give to us? It's actually very difficult. It's according to the personality of the person. I can say what I've done in how I did my career, but this is so much individual. It is so much the one like this, the other one like that. I mean, I had the chance to make my apprenticeship in Switzerland. Bu biraz zor bir soru oldu dedi şef tabii. Bir sorumuz gelmişti öncesinde de. Mutfakta kazandığınız deneyimlerden bize neler önerebilirsiniz? Yani hani şunlar da olsa güzel olurdu dediğiniz bir şeyler var mı? Gibi bir soru gelmişti. Şef de bunun tabii kişiden kişiye göre değişebileceğini, kişinin kişiliğiyle de aslında çok alakası olduğunu söyledi. Ve hani kendi deneyimimden ancak bahsedebilirim diye ekliyor şefimiz. Then I had the chance to work in top hotels in Switzerland. I went abroad. I did a bad experience. I did good experience. This helps you always in your life, but you have to be willing to go away. Şefimiz İsviçre'de çok iyi otellerde çalıştı. Yurt dışında da farklı deneyimleri oldu. İyi deneyimlerim oldu, kötü deneyimlerim oldu diyor. Ama bu tabii hani sizinle de alakalı bir durum. But I thought myself, always you can turn out of that experience also, even perhaps more than when everything goes straight forward. Ama tabii kötü deneyimlerimizden de hani bir şeyler öğrenmek benim için önemli olandı. Hatta hani iyi deneyimlerdense kötü deneyimlerden genelde daha çok şey öğreniyoruz. But obviously, if you want to go into this sector like a chef, like a pastry chef, working in hotels, restaurants, you have to consider that you work on weekends, you work in the evening, you might work long hours, so it's hot in the kitchen. You might have to work when your colleagues are free, but on the other hand, you make different friends, you make different colleagues. So it's actually compensation, but still you have to be willing to change a little bit your life. Ama tabii şef ya da pastacı şefi olmak istiyorsanız bilmeniz gereken şeyler işte akşam da çalışıyorsunuz, hafta sonları çalışıyorsunuz, arkadaşlarınız müsaitken siz çalışıyor oluyorsunuz. Mutfak çok sıcak bir ortam tabii. Ama hani iyi yanları da yok değil. Harika arkadaşlıklar kuruyorsunuz. Güzel bir iş. O sizin ne istediğinize bağlı biraz. Is it okay? It answers your question. Sorunuza cevap olmuştur diye umuyorum. Başka şefimize soru sormak isteyen ya da okulla, eğitimlerimizle ilgili soru sormak isteyen varsa chat kısmına yazabilir. If you have any questions about our school or to our chef, you can write in our chat section. İlk kez online olarak okulumuzdan gerçekleştirdiğimiz Open House Gastro Show etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Thank you for joining to our Open House Gastro Show event that we hold online for the first time.